İlyada, antik Yunan şairi Homeros tarafından M.Ö. 8. yüzyılda yazılan dünyanın en popüler destanlarından biridir. Ülkemiz Çanakkale sınırlarında yer alan antik Truva kentinde geçen bu savaş, tarihler boyu Doğu ve Batı medeniyetlerinin çatışmasından tutun da öfke, hile, onur ve vatan savunmasına kadar pek çok olguya sembol olmuştur. Truva Savaşı tam 10 yıl sürmüştü, ancak sanılanın aksine İlyada destanında bu savaşın son 50 günü anlatılır. Peki Truva Savaşı nereden çıktı ve neden bu kadar önemliydi? Günümüz Mora Yarımadası'nda bulunan hırslı Miken kralı Agamemnon, Anadolu'da yer alan Truva şehrine gözünü dikmişti. Truva kralı Priamos'un ise tam 50 çocuğu vardı. Efsaneye göre ölümlü erkeklerin en güzeli olan Paris bu çocuklardan biriydi. Paris, Sparta kralı Menelaos'un davetinde güzeller güzeli Helen'i gördü ve ona aşık oldu. Helen de Paris'e karşı boş değildi. Davet dönüşünde Paris, Helen'i kaçırdı ve Truva'ya götürdü. Bu aşk iki ülkenin sona giden yolculuğunu hazırlayacaktı. Bunun üzerine şerefi 2 paralık olan Menelaos, intikamını almak ve adını kurtarmak için hırslı, güçlü ve o dönemin emperyalist kralı olan kardeşi Agamemnon'dan yardım istedi. Agamemnon yeni topraklar fethetme konusunda çok istekli ve savaşçı ruhludur. Bu teklifi hemen kabul eder ve Yunan Yarımadası'ndaki şehir devletlerinin gücünü birleştirmeye koyulur. Bu uğurda Yunanistan'ın dört bir yanına çağrılar yapılır. Krallar ve askerleri toplanır. Bu krallardan biri de İlyada destanı ile birlikte anılan İthaka kralı Odysseus'tur. Odysseus aslında savaşa katılmamak için deli taklidi dahi yapar. Ama Agamemnon'un askerlerinden Palamedes onun oyununu ortaya çıkarır. İstemeyerek de olsa Truva Savaşı'na gidecektir. Ancak Akaların kahini Kalkas önemli bir kehanette bulunur. Truva Savaşı'na Yunan mitolojisinin en büyük askeri olarak görülen Aşil'in katılmaması halinde Agamemnon'un kazanamayacağını ve Truva'nın düşmeyeceğini söyler. Peki Aşil neden bu kadar önemliydi? Aşil efsanesi onun doğumundan önce başlar. Aşil'in annesi su tanrıçası Tetis'tir. Babası ise bir ölümlü olan Peleus'tur. Tetis çok güzel bir tanrıça olup geleceği görme özelliği bulunmaktadır. Güzel tanrıça Tetis ile ilk olarak Zeus evlenmek ister. Ancak bir kehanette Tetis'in bir ölümlüden çocuk yapması durumunda çocuğun çok güçlü olacağının geçmesi üzerine tanrılar Tetis ile Ptia kralı Peleus'u evlendirirler. Bu ikisinin Akileus yani Aşil isimli çocukları doğar. Aşil çeyrek tanrı konumundadır. Peleus, Mirmidon kralı olup kendisinden sonra oğlu Mirmidonların komutanı olur. Mirmidonlar savaşçı ve komutanlarının emrine koşulsuz uyan sadık bir halktır. Bugün bile Mirmidon deyimi emirlere uyan sadık askerler için kullanılır. Aşil doğduktan hemen sonra annesi Tetis tarafından yeraltı ülkesi yani ölüler ülkesindeki ırmak olan Styx'te yıkanır. Tetis'in elini nehire sokması yasaktır. Çünkü önceden ona elini bu sihirli suya sokmaması tembihlenmiştir. Bu nedenle annesi bebek Aşil'i sol topuğundan tutarak nehire sokar. Bu nehrin suyu Aşil'e savaşlarda yara almasını engelleyecek gücü verir. Ancak Aşil'in topuğu suya girmediği için en güçsüz ve öldürülebileceği yer topuğu kalır. Aşil kendi isminin ölümsüz olmasını istiyordu. Çağlar boyu adının unutulmamasını, büyük bir savaşçı olarak anılmayı arzulamaktaydı. Bunu bilen annesi Tetis, Aşil'e Truva Savaşı'na gittiği takdirde öleceğini ancak isminin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Bunu kabul eden Aşil, Truva Savaşı'na katılma kararı aldı. Yani Aşil, kısa ama şanlı bir hayat ile uzun ama sıradan bir hayat arasında seçim yapmıştı. Truva Savaşı da tüm ihtişamıyla bu seçimin sonucunu gösterecekti. Agamemnon'un birleşik ordusu gemilerle bugünkü Çanakkale yani Truva'ya büyük bir sefere çıkacaktı. Ancak büyük bir sorun vardı. Yunanistan kıyısında ordusunu gemilere koyar ama sefere çıkmak için gemilerin yelkenlerini dolduracak rüzgar bir türlü gelmedi. Bunun üzerine Agamemnon kendi kızı Ifigenia'yı av tanrıçası Artemis'e kurban ettiği yani bakire kanı döküldüğünde rüzgarın eseceğine inandı. Tam kızını kurban edeceği sırada Artemis kızın yerine dişi bir geyik gönderdi. Agamemnon kızının yerine dişi geyiği kurban edince Ifigenia Artemis tapınağına rahibe oldu. Rüzgar çıkar ve gemiler hareket etti. Miken, Sparta, İthaka, Pilos gibi farklı krallıkların oluşturduğu ittifak olan Akha donanması ilk olarak Misya bölgesine çıktı ve burayı Truva sanıp yağmaladılar. Gerçeği anladıktan sonra ise gerçek Truva'yı kuşatarak Truva kralına Helen'i vermelerini ve tazminat taleplerini ilettiler. Truva kralı Priamos teklifi kabul etmeyince artık Büyük Truva Savaşı başlamıştı. Savaş büyük çarpışmalar ile devam ederken Aşil ile
Aka ordusunun komutanı olan Agamemnon arasında ganimet yüzünden kavga çıktı. Agamemnon, Aşil'in savaş ganimeti olarak aldığı bakire bir kız olan Briseis'i almıştı. Akileus ve Agamemnon arasında herkesin içinde ağır bir tartışma yaşandı. Aşil, kendi hakkının gasp edilmesi üzerine en yakın dostu Patroklos hariç kimseyle görüşmeyeceğini söyleyerek çadırına kapanacaktı. Aşil'in savaştan çekilmesinin ardından Akalılar 3 büyük yenilgi alıp ve savunmaya çekilir. Bunun üzerine Agamemnon ve Odysseus Aşil'i ikna etmesi için Patroklos'u gönderdi. Aşil yine de ikna olmadı ve hatta Yunanistan'a geri döneceğini söyledi. Patroklos, Aşil'den onun zırhını giyip savaşa girmek için izin istedi. Amacı Akaları toparlamak ve Truvalıları gemilerden uzaklaştırmaktı. Aşil kabul etti ancak Patroklos'a Truva surlarına yaklaşmamasını şart koştu. Tam bu noktada Truva Savaşı'nın kaderini kökten değiştirecek bir kırılma yaşanacaktı. Patroklos peşindeki askerler ile Truva'ya saldırdı ve pek çok Truvalı askeri öldürüldü. Ta ki Truva kralı Priamos'un oğlu Hektor karşısına çıkana kadar. Asya'nın en büyük askeri sayılan Hektor, Patroklos'u öldürdü. En sevdiği dostu Patroklos'un Hektor tarafından öldürüldüğünün haberini alan Aşil öyle bir çığlık attı ki denizlerde yaşayan Tetis bu çığlığı duyarak hemen oğlunun yanına geldi. Akileus öfkeden deliye dönmüştü. Artık intikam için savaşa tekrar girecekti ve Hektor'u öldürerek arkadaşının kanını temizleyecekti. Ancak uzun süredir savaşmayan ve çadırda yaşayan Aşil'in silahı yoktu. Aşil annesinden silah istedi. Annesi o gece demirciler tanrısı olan Hephaistos'a Aşil için bir kalkan ve zırh yaptırttı. Aşil korkunç bir canavar gibi Truva'ya saldırdı. Nehirler kandan kırmızı akıyordu. Aşil Truva surlarının önüne gelerek Hektor'u teke tek düelloya çağırdı. Hektor, Truva'nın düşmemesi için savaşan ama kaderden kaçamayan kahramandı. Truva Savaşı'nın belki de en önemli anında Hektor ile Aşil efsanevi bir çarpışmaya girdiler. Hektor, Aşil tarafından Truva halkının gözü önünde öldürüldü. Truvalılar çok üzülerek moral bozukluğu yaşadı. Ancak Aşil'in öfkesi dinmemişti. Aşil, Hektor'un cesedini Truva surlarının önünde güvenli bir mesafede 7 kere at arabasına bağlayarak gezdirdi ve Truva'ya cenazeyi teslim etmeyerek çadırına götürdü. Oğlunun ölümüne çok üzülen Truva kralı Priamos, Aşil'in çadırına gelerek yalvarıp oğlunun cenazesini istedi. Acılı babanın yakarışları karşısında yüreği yumuşayan Aşil, Hektor'un cenazesini babasına teslim etti. Homeros'un İlyada destanında yazdığı üzere Asya'nın en büyük savaşçısı olarak görülen Hektor'un Aşil tarafından öldürülmesinde Aşil'e Tanrı Athena'nın yardım ettiği belirtilmektedir. Yani Truva efsanesine göre Aşil'in Hektor'u öldürebilmek için tanrılardan büyük yardımlar aldığı görülmektedir. Hektor'un öldürülmesinin ardından Hektor'un teyzesi olan Amazon kraliçesi Penthesilea, yeğeninin ölümüne çok üzülür ve kadın Amazon savaşçıları ile Truva saflarında savaşa dahil olur. Penthesilea da Aşil tarafından savaşta öldürülür. Aslında orijinal İlyada destanı Hektor'un ölümü ve cenazesinin babası ile teslim edilmesiyle son bulur. Yani destan Aşil'in öfkesiyle başlar ve bu öfkenin dinmesiyle sona erer. Sanılanın aksine Aşil'in topuğundan vurulması, Truva'nın düşüşü ve hatta meşhur Truva atı hikayesi bile orijinal İlyada destanında yoktur. Bunlar Truva Savaşı'nı anlatan diğer epik şiirlerde veya Vergilius'un Aeneis eserinde geçer. Homeros'un İlyadası aslında 10 yıllık savaşın sadece 51 günlük bir kesitini anlatır ve psikolojik bir dram olarak Aşil'in öfkesini merkeze alır. İlyada bir savaş destanı değil, bir öfkenin hikayesidir. Öfke bittiğinde destan da biter. Truva atı İlyada'da anlatılmaz. Truva'nın düşüşü kayıp destanlar, Odiseya'daki anlatılar ve en ayrıntılı haliyle Vergilius'un Aeneis'inde yer alır. Latin kaynaklarına göre Truva şehrinden son anda kaçmayı başaran az sayıda Truvalı Çanakkale'de İda Dağı'na saklanır ve daha sonra buradan gemilerle İtalya bölgesine geçerek Roma'yı kurarlar. Bu nedenle sonradan eklenen kayıp destanlarda Yunanlılar acımasız ve hilekar, Truvalılar ise mağdur olarak gösterilir. Orijinal eserde Homeros, Truva'nın nasıl düştüğünü anlatmaz. Truva hileyle ani bir gece baskınıyla düşmüştür ve bu hileyi kurgulayan Odysseus'tur. Bu kadar geçer. Onun destanlarında bu olay herkesin bildiği ama ayrıntıya girilmeyen bir geçmiş gerçektir. Yine aynı şekilde orijinal destanda Aşil'in sonu da belli değildir. Buna rağmen yine Aşil'in zaten ölmüş olduğu kabul edilir ancak nasıl öldüğü anlatılmaz. Hatta İlyada'nın devamı Odiseya'da Odysseus Aşil'in ruhuyla konuşur. Aşil şunu söyler: "Ölüler ülkesinde kral olmaktansa yeryüzünde bir kölenin kölesi olmayı isterdim." Buna rağmen bilinen Truva Savaşı'nda Aşil Truva'ya Hektor'u
öldürdükten sonra büyük bir saldırı düzenler. Bu kanlı saldırı esnasında Aşil Truva surlarının önündeyken destanın ana kahramanlarından ve aynı zamanda Hektor'un kardeşi olan Paris'in attığı zehirli okun topuğuna isabet etmesi sonucu ölür. Tarihsel bir rivayete göre ise aslında Aşil'i öldüren Paris değil, onun kılığına giren güneş tanrısı Apollon'dur. Yunanistan'ın en büyük askeri artık adını tarihe yazmıştır ancak ölmüştür. Ardından Odysseus'un planı ile Aka ordusu sahte bir geri çekilme yaparak savaştan vazgeçmiş gibi izlenim verir. Sahile ismi Epeios olan büyük bir tahta at bırakılır. Truvalılar bu atı tanrıların hediyesi olarak görüp kazandıklarını zannettiklerinin sevinciyle içi Aka askerleri ile dolu olan atı Truva şehrinin içine alır ve şenlikler başlar. Gece olduğunda Truva atı içerisinde bulunan askerler attan çıkıp Truva şehrinin kapılarını açar. Akhalılar Truva şehrini yakıp yıkarken tüm erkekleri öldürüp kadınları esir alırlar. Kral Priamos ve tüm oğulları öldürülür. Paris ise Helen'i korumak ve kurtarmak isterken babasının ölümü ile savaşa dahil olan Aşil'in oğlu Neoptolemos tarafından öldürülür. Sparta kralı Menelaos savaşın ardından eski karısı Helen'i alarak Sparta'ya geri döner. Onca acının sonunda amacına ulaşmıştır. Truva şehri tarihe karışır. İnsan vücudunda bacak kasları ve topuğun bağlandığı en güçlü tendon Aşil'in öldürüldüğü yer olması sebebiyle Aşil tendonu olarak anılmaktadır. Yüzyıllar boyunca Truva Savaşı bir efsane olarak görülmüştür. Ancak Homeros destanlarına büyük bir inanç duyan Alman arkeolog Heinrich Schliemann 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin aldığı izinle Çanakkale'deki Hisarlık Tepe'de kazılara başlamıştır. 1870'li yıllarda yapılan bu çalışmalar sonucunda üst üste kurulmuş çok katmanlı bir antik şehir ortaya çıkarılmıştır. Schliemann'ın bulduğu ve daha sonra gizlice yurt dışına kaçırdığı Truva hazineleri büyük tartışmalara yol açmıştır. Yapılan araştırmalar Truva'nın en az 9 kez yıkılıp yeniden kurulduğunu göstermiş. Homeros'un İlyada destanında anlattığı Truva'nın ise büyük olasılıkla 6. ya da 7. katmanına ait olduğu kabul edilmiştir.